Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem diyorsanız eğer sizlere parmaklarınızı yedirecek kadar lezzetli, nefis bir yemek tarifim var. Bu yemek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için 3 tane orta boy patatesi haşladıktan sonra hemen hızlıca bir ezecek yardımıyla eziyorum sıcakken. Şimdi patateslerin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiberini ilave ettim ve tekrar ezecek ile karıştırarak püre haline getirmeye başlıyorum. Şimdi yavaş yavaş süt ilave ederek pürenin kıvamını ayarlayacağım. Başlangıçta 3 yemek kaşığı kadar süt ekledim. Patatesin durumuna ve pürenin kıvamına göre süt ekleyerek püreyi hazırlıyorum. Süt miktarı yeterli gelmediği için biraz daha süt ilavesi yaptım. Ben toplamda neredeyse bir 6 yemek kaşığı kadar süt ilave ederek püreyi hazırladım. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz pürenin. Ben bu şekilde hazırladım ve artık patates püresi hazır. Şimdi sıra geldi et soteyi hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine yaklaşık 300 gram dana bonfileyi ekliyorum. Ve dana bonfile etini şöyle yayıyorum ve pişmeye bırakacağım. Ben yumuşak olmasını istediğim için bonfile eti tercih ettim. Hem hızlıca pişiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Etler pişmeye başladı gördüğünüz gibi ama bir yandan da suyu var. Suyunu saldı. Etler kendi suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Etler suyunu çektikten sonra şimdi içerisine bir büyük soğan ve 400 gram mantar ekliyorum. Et sotenin en lezzetli hali mantarlı et sote olan hali bence. O yüzden bol bol mantar ekledim. Gerçi bu kadar çok gözüktüğüne bakmayın. Piştiği zaman mantar çok küçülüyor biliyorsunuz. Yani bu kıvamdan eser kalmayacak. Şu an çok fazlaymış gibi görünüyor ama piştikten sonra asla böyle gözükmeyecek. Şimdi sebzelerle eti güzelce karıştırıyorum ve mantar, soğan suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi mantarlı et sote pişmeye devam ediyor. Daha bayağı suyu var altında. Bu suyunu da çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Hemen tekrar kontrol ettiğim zaman suyunun fazlaca miktarını çekmiş vaziyette artık et sote. Şimdi sıra geldi et soteye sebzeleri eklemeye. Bir tane yeşil biber ve bir tane kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Yarım kasede domates konservesi ekliyorum. Susuz olacak şekilde onu da ayarladım. Ve şimdi sebzeleri et sote ile karıştırıyorum. Biberler de biraz yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ardından sebzeli et sote hazır olacak. Mantarlı, sebzeli et sote artık pişti, hazır. Suyunu da güzelce çekti. Sebzelerin hepsi yumuşadı. Şimdi hazırladığımız bu et sotenin altını kapatıyorum ve son olarak baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Baharatlarını da güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hazırladığımız mantarlı et sote artık tamam demektir. Kapağını kapatıp kenara alacağım. Ondan sonra güveçleri hazırlayacağız. Hazırladığımız bu yemek bir güveç yemeği olacak. O yüzden gördüğünüz gibi büyük boy güveç kullanıyorum. Toplamda 3 adet güveç hazırlayacağım ben. Şimdi size 2 tanesini gösteriyorum.
Güveçlerin tabanını yağlıyorum iyice. Patates püresi güveçlere yapışmasın diye. Fırça ile her yerini yağlayıp güveçleri hazırladıktan sonra hazırlamış olduğumuz patates püresinden hemen güvecin içerisine aktarıyorum. Ve kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Patates püresini güvecin tabanına tamamen yaydıktan sonra ikinci güvece geçeceğim şimdi. Onu da aynı şekilde hazırlayacağız. Fırında patates püreli, mantarlı et sote tarifi hazırlıyoruz aslında. Ben büyük güveçler kullanarak hazırladım bu tarifi. İsterseniz küçük porsiyonluk güveçler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Tam bir misafir yemeği olarak hazırlayabileceğiniz bir yemek tarifi. Hatta Ramazan'da iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız eğer hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem kolay hem de misafirlik bir yemek tarifi oluyor. Güveçlerin içerisine pürelerini hazırladıktan sonra pişirmiş olduğumuz sebzeli mantarlı et soteyi patates püresinin üzerinden kaşık kaşık koyup yerleştiriyorum. 3 güveci de aynı şekilde hazırlıyorum. Özellikle Ramazan'da hazırladığımız bu ana yemek tarifini hazırlayacak olursanız bu şekilde püresini üstüne et sotesini hazırlarsanız iftardan önce fırına verip kaşar peynirini eritip ardından servis edersiniz. Çok daha kolay ve pratik olur. Şimdi hazırladığımız bu güveçte et soteyi fırına göndermeden önce üzerinden biraz kaşar peyniri rendesi ilave ediyorum. Güvece çok daha lezzet katıyor kaşar peyniri bu aşamada. Ben kalorisi çok fazla olmasın diye miktarını fazla kullanmadım. Siz kaşar peynirini dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Hazırladığımız patates püreli, mantarlı, et soteli güveçleri şimdi fırına alıyorum tek tek ve üzerlerindeki kaşar peyniri biraz eriyip kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Kaşar peyniri de eridikten sonra artık hazırladığımız bu nefis yemek tarifi servis için hazır. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli, en kolay ana yemek tariflerinden bir tanesini hazırlamış oluyoruz. Eğer patatesli yemek tariflerini seviyorsanız, farklı ana yemek tarifleri arıyorsanız, et sote tarifini böyle fırında yapmak isterseniz eğer bu güveçte et sote tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Altı yumuşacık patates püreli, üstünde sebzeli mantarlı et sotesi ve kaşar peyniri ile yemeğe doyamayacağınız bir ana yemek tarifi oldu. Bugün ne pişirsem deyip bu tarifi denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.